Selam arkadaşlar. Spontan bir video açtım. Neredeyim? Almanya'da ikinci el eşyalar satan bir dükkandayım. Değişik ürünler var. Size de ilginç gelebileceğini düşündüğüm için beraber bir gezelim istedim. Şimdi dışarıdayız. Şöyle dışarıdan başlayalım. Bu arada telefondan çekiyorum. Biraz kötü çıkabilir. Bilmiyorum. Alışık değilim telefondan çekmeye. Burada bisikletler var. İşte şu kaykaylardan var. Fiyatları genelde üstünde yazıyor. Ama böyle bazen daha fazla çeşit oluyor falan. Bu benim yaşadığım yerde benim sık geldiğim bir dükkan. Bazen çok ilginç ürünler çıkabiliyor. Onun için arada bir uğruyorum. Ben mesela böyle bir personel dolabı gibi bir şey var. Eskilerden soğutucu, soğuk tutucu daha doğrusu soğutucudan ziyade. Mesela araba zinciri var. Zincir seti. Fiyatları bazılarının yazıyor bazılarının yazmıyor. Genelde çok uygun fiyatlar oluyor ama. Mesela şu çim biçme makinesinde yazmış 15 euro. Bunları pazarlık yapabiliyorsunuz. Bayağı indirimde yapıyorlar. Eğer çok abartı bir şey istemedikten sonra. Mesela şöyle bir şey var. Şunlar muhtemelen 2-3 euroluk bir şeydir yani. Şöyle. Şimdi çok detay yaparsam uzun sürer. Ama detay yapmazsam da ilginç ürünleri göremeyebiliriz. Onun için elimden geldiğince yavaş gezmek istiyorum. Mesela bunlar bizim mutfakta falan kullandığımız kayık tepsiler. Bunları herif delmiş böyle bir şey yapmış. Bu ilginç. Şunların fiyatını sordum yazmıyordu. Bunların hepsi dedi 4'ü birden 10 euro dedi. Ve çeşit çeşit tırlar var. Yani 10 euro içinde bence çok iyi fiyat aslında. Koleksiyon için falan. At başlığı var. Değişik bir şekilde. Değişik. Mermerimsi bir taş. Mesela Verkauf diyor bu masa sandalyeler satılmış. Şu tarafta da var dedi kadın. O tırlardan bakalım. Böyle tek tek de şey yapmışlar. Tabak çanaklara bunlara çok bakmaya gerek yok. Daha ilginç şeylere gidelim. İçeriye. Buralar takı bölümleri, ne bileyim böyle çeşitli kadın takıları. Hatta bazen güneş gözlükleri falan da oluyor. Bu çeşitlilik bazen çoğalıp bazen azalabiliyor duruma göre. Şuralar depo, oradan getiriyorlar sürekli buraya azaldıkça. Lambaların bölümü. Bazen çok güzel lambalar oluyor ama genelde böyle eski tarz lambalar. Kahve 1 euro. Kahve de içebiliyorsunuz. Burada çok güzel aslında. Gerçek ahşap her şeyiyle bir bar var. Ne kadarmış? 190 galiba. Şöyle. Geniş açı yapayım ya. Yok, uzun. Şöyle daha iyi galiba değil mi? Daha iyi görünüyordur. Eski saatler. Yukarıda tablolar. Ne bileyim koltuklar. Mesela şu deri gerçek deri. Evet, gerçek deri 275 euroymuş şu L koltuk ve şuraları falan da yatırmalı falan olanlar. Gayet güzel. Yani normalde 1500 euro falandır. Aynalar. Eski tarz koltuklar. Daha fazla koltuklar. Koltuklar, ne bileyim abajur. Mesela bu 25 euroymuş. Şu masa 45 euro diyor. Şu bir alışsam zoom olayına. Daha fazla koltuk. Bu bölüm zaten mobilya. Şu tarz dolaplar mesela 290 euro, gerçek ahşap yani. Gayet güzel. Anneannemin dolabına benziyor. Şu da aynı oranda güzel. Şimdi burası kara orman bölgesi olduğu için
Ahşap işçiliği falan bayağı iyi burada. Şuna bakar mısın? Çekmeceler falan. Allah Allah, değişik değişik şeyler. Ha, bu şunu şey yapıp galiba bunu üstüne koymak için. Aynen. Buna fiyat yazılmamış galiba. Bu o kadar da şey değildir. Şuna bakalım. Kilitli. Kenarında da yok. Ama şu modern tarzdan çok daha kaliteli duruyor ve güzel. Şurada tablolar var. Çerçeveler var daha doğrusu. Yani resmi beğenmeseniz bile içindeki çerçeveyi falan çok ucuz almış olabiliyorsunuz. Burada oyunlar var. Bu arada bu tarz yerler hemen hemen her yerde var. İkinci el dükkanı olarak. Belediyeye ait diye biliyorum ben burayı. Ama başka bir yere gittiğimde başka bir yerinkine de gezmek için gittim. Burası kadar güzel değildi. Burası da Lörrach'taydı galiba. Lörrach'a gitmiştim. Burası hep bir yerde. Orada ayrı ayrı odalar gibi yapmışlar. Mesela evet, fırınlar var. Miele çamaşır makinesi mesela 120 euro. Gayet iyi. Zaten direkt satılmış. Kalktı 100 euroya. Dediğim gibi 120 pazarlıkla 100'e satılmış. Mesela bu fırın markası ne bunun? Bosch. Bosch 100 euro, muhtemelen bunu 60-70 euroya alırsınız. Çünkü eskimiş biraz. 50 euroya bile verirler belki. Şöyle yine tablolar var. Şunları göstermeme gerek yok. Dediğim gibi çerçeveler mesela çok uygun fiyata veriliyor. Bir bakalım bir iki tane örnek. Mesela aradan çektim. Şu 6 euro. Ne bileyim. Şöyle 9 euro. Aa, şuna bakalım. Bu güzelmiş. €6. Bunun normal işçiler olan versiyonu çocuklar olarak yapmışlar. Dediğim gibi yani hem güzel resimler çıkabiliyor hem de onu beğenmeseniz bile çerçevesi için bile alınır. Mesela bu 9 euro. Bu da gayet güzelmiş. 6 euro. Ahşap çerçeve. Bu boş 6 euro. Ne bileyim şöyle bayağı büyük bir tane var. 8 euro. Yani boyutu anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Oyunlar, puzzle'lar bunlar mesela bayağı uygun galiba fiyat olarak. Fiyat yazmamışlar. 45 euro. Şu çok güzelmiş. Evet, gerçek ahşap galiba. Mesela bu da satılmış 50 euroya. 50 euro içinde gayet güzel. Yine burada çamaşır makinesi. Bu da satılmış 100 euro diyor. Buzdolabı satılmış 120'ye. 120'ymiş. Neyse burada daha çok dolap malap şeyleri var. Oo, mesela şu ork, yani bayağı profesyonel duran bir şey. Şöyle bir markası var. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir alet. Fiyatını gösteriyorum arkadaşlar. 230 euro. Gayet iyi. Yani 230 euro. Bilmiyorum hani çok mu eski, nedir ne değildir. Bilenler varsa yazsın. Şu Ork'un markası da bir yerde yazıyordur ya da Ork ayrı, bu ona mı oturtulmuş? Teknik istiyor. Şöyle 3 pedallı ve nota defteri falan koymalık. Bayağı güzel bir makine. 230 euro. Böyle güzel çantalar. Aa, mikrodalga fırın mı? 25 euro mesela şu mikrodalga. Bir tane aslında almak istiyorum ama kaç watt acaba bu? Öyle haşlama şeyi var galiba. Buharda pişirmeye benziyor. Emin değilim. Ekmek makinesi var. Kahve makinesi var. Gerçekten bazen çok güzel ürünler denk gelebiliyor burada. Yani çok kaliteli. Hani atıyorum şimdi şu o kadar kaliteli bir şey değil. Tamam güzel de.
Atıyorum profesyonel kahve makinesi de denk gelebiliyor. Mesela dilimleme makinesi. Ondan sonra kahve genelde şu şeylerden çok oluyor. Şöyle artık eskimiş. İyiymiş. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonla bayağıdır çekmediğim için elimde umarım çok sallamadan çekiyorumdur. Böyle eski tarz müzik setleri. Şöyle Kenwood'un 30. Şimdi Türkiye'den izleyecek arkadaşlar, orada da bu tarz ürünler kaça satılıyor. Monitörler. Umarım fiyatları da görünüyordur. Aşağıda hoparlörler. Eski müzik setleri. Tabak, çanaklar. Mesela bu neymiş? Su püskürtüyor galiba, tazyikli. Valizler var. Bir de üste bakalım. Mesela burada acayip bir tane neydi o ya? Daktilo muydu? Akordeon vardı, akordeon. Müthiş böyle ama. Ben Türkiye'ye geliyorken bir iki daktilo aldım da öyle kelerde duruyor. Burada biraz daha özel parçalar var galiba. Cam mekana cam dolaba koyduklarına göre. Biraz daha özeldir herhalde bunlar. Ben pek anlamıyorum bu tarz işlerden. Kazanılmış kupalar artık tarihin tozlu raflarında yerini almış. Aa, bu şey mi? El iskandili mi deniyor buna? Onu da salladım. Burada da cam eşyalar. Yani tabak, kase, bardak, porselenler. Bunları hızlı geçiyorum. Yani güzel değişik şeyler çıkabiliyor, setler. Orijinal setler. Ne bileyim. Mesela şu 2 euroymuş. Gibi gibi. Bunlar cam kase falan filan diye gösterdim zaten. Porselen. Ama mesela espresso bardakları 1 euro. Geniş açıda inşallah güzel çıkıyordur. Güzelmiş. Şu güzelmiş. Ve tabağıyla beraber 1 euro yani. Tabağı ayrı fiyat değil. Ondan sonra devam edelim. Mesela bardaklar. Burada da çok güzel bardaklar oluyor. Aa, şu bardak çok güzel. 33'lük 1 euro. Ya benim kelerimde 1000 tane bardak var. Yani dağıttım o kadar. Yine de var. Onun için almıyorum. Şu aslında 33'lük. Yok, 02. 20'likmiş. Biraz küçük ama lokum gibi. Değişik. Buranın bizim Waldhaus. Bu bölgenin birası. Mesela Guinness. 2 euro. 3 tane kalmış. Değişik kadehler. Şarap. İşte şnaps veya konyak. Bunlar şarap bardakları. Gibi. Bardakları da bitirdik. Ha, şat bardakları. Bunlar da 50 kuruş tanesi. %10 prim kalmış. Mesela şöyle. 50 kuruş. 50 sent. Kuruş dilime yapıştı ya. Böyle devam edelim. Amüsbuş. Güzel. Küçük porsiyonlu şeyler için güzelmiş. Almanya sıcak oluyor muydu demeyin. Yanıyoruz şu an 33-34 derece. Her yerde ventilatörler var. 1 euro şeyden çömlek. €2 tabak. 4 euroymuş. Neyse, tabaklara falan şey yapmayalım. Burada yemek masaları bölümü. Bunları hızlıca geçelim. Aa, şey mi bu? Bu güzel aslında. Böyle basa basa parçalamak için.
Ne bileyim soğan, sarımsak. 2 tane var hatta. Şuna bakayım. Yani bu çalışıyor da öbürkü daha tam dönmesi lazım şöyle her şeyine. 3 euro. Bayağı da kalite bir şeye benziyor ha. Röstede. Bunların arasından da bazen çok kaliteli bir şeyler çıkabiliyor. Ama her zaman değil. Zaten bilenler gelip bazen şey yapıyorlar. Şimdi atıyorum ben buradan çok kaliteli bir çelik tava denk getirdim. Yani inanılmaz pahalı aslında. Ama işte bilirsen şey yapıyorsun. Çelik tavayı tavsiye ederim. Çünkü çok dayanıklı ve çok sağlıklı. Şunlar, teflonlar falan inanılmaz kötü. Mutfağınızda barındırmamaya çalışın. Buralarda da kitaplık. Buradan da istediğinizi alıyorsunuz. İşte bunlarda da şey yapmışlar. Bölüm bölüm alfabeye göre kitapları, konularına göre ayırmışlar. Ayrıyetten bakalım eskiden çok oluyordu, şimdi çok az var. DVD'ler, CD'ler ve plaklar. Ben buradan çok plak aldım. Türkiye'ye getirdim. Normalde hani burası önceden full plaktı. Şimdi o kadar az kaldı ki çok az var. Mesela 3 euro. Hofmanns. Yani o kadar güzel işte Mozart olsun, Bach olsun yani veya Nirvana, Metallica, akü stand kritik. Arkadaşlar aküm bitiyor. Şeyin pili bitiyor. Hemen hızlıca buraları da şey yapayım. Çok az kaldı zaten. Burası da yatak odası. Ha böyle değişik ayakkabılar da var. 20 dakika olmuş zaten. Bunu hiç şey yapmadan atarım. Yani ayakkabı alınır mı buradan tabii ki. Herkesin kendi bileceği iş. Böyle yataklar var. Rezerviyet, verkauft, satılmış, rezerve edilmiş, satılmış. Şu koca dolap 270 euro. Burada kıyafet bölümleri var. Ondan sonra yatak dediğim gibi kıyafet. Mesela neler var? Atıyorum değişik gömlekler denk gelebilir. 2 euro eğer kullanacaksanız. Mesela şu 2 euro ya da 4 mü? 2. 4 gibi 2. Ama 2. Falan şöyle marka ceketler falan denk gelebilir. Alıcısına burada sergileniyor. Neyse hemen kendime çeviriyorum. Pilim bitmek üzere, 21 dakikada olmuş zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Öyle benim çok hoşuma giden, ilginç geldiği için sizle de paylaşmak istedim. Burayı değişik ürünler, hem ucuz hem pazarlık yapabildiğiniz ve sürekli yenilenen, yani sürekli değişik malzemelerin olduğu, haftada bir gelinebilecek bir yer. Dediğim gibi ben buradan acayip ürünler denk geldi ve aldım. Also danke gell, ciao. Schönen Wochenende, danke. 10 numara yer. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.